Mutfakta yemek kokularının yayıldığı, akşam yemeği saatinin yaklaştığı bir an. Ama evin havasında garip bir gerilim var. Sanki görünmeyen bir ip geriliyor ve herkes nefesini tutmuş, o ipin ne zaman kopacağını bekliyor. Sonra kapı açılıyor. Babanızın ayak sesleri ya da annenizin yüzündeki o sert ifade. Ve siz o anda tam olarak biliyorsunuz. Fırtına geliyor. Ve o fırtına her zaman aynı kıyıya vuruyor. Sizin kıyılarınıza. Belki sadece bir bakışınız yüzünden, belki de sessizce kendi odanıza çekildiğiniz için ya da hiçbir neden yokken. Çünkü narsisistik bir ailede sizin tek suçunuz orada olmaktır. Bugün narsisistik ailelerin en acımasız rollerinden biri olan günah keçisi olmayı konuşacağız. Günah keçisi kavramı binlerce yıl öncesine dayanır. Antik toplumlarda kabilenin tüm günahları, hataları, kötülükleri sembolik olarak bir hayvana yüklenirmiş ve o hayvan ıssız çöllere salınırmış. Çünkü birinin o karanlığı taşıması gerekiyor. Birinin gitmesi gerekiyor ki diğerleri temiz kalabilsin. Bugün binlerce yıl sonra aynı ritüel hala devam ediyor. Ama bu defa maalesef kurban hayvanlar değil çocuklar oluyor. Küçücük, savunmasız, sadece sevilmek isteyen bir çocuk. Narsisistik bir ebeveynin içinde devasa, dipsiz bir boşluk vardır. Utanç dolu, öfke dolu, kırılganlık dolu bir uçurum. Ama bu ebeveyn o uçuruma bakmaya tahammül edemez. Çünkü bakmak kendi kırılganlığını ve yetersizliğini kabul etmek demektir. Ve narsist için en büyük tehdit kendi gerçek benliğiyle yüzleşmektir. Peki o bu zehri ne yapacak? Bir yere akıtması gerekiyor değil mi? İşte çocuklarından biri o zehrin deposu haline gelir. Bunu şöyle hayal edin. Bir aile gemisi düşünün. Bu gemi açık denizde ilerliyor ama teknenin dibinde bir delik var ve içeri su sızıyor. Kaptanın yani narsisistik ebeveynin iki seçeneği var. Ya deliği tamir eder ya da birileri o suyu sürekli boşaltır. Narsist asla kendi delikleriyle uğraşmaz. Onun yerine aileden birini seçer ve sen bu suyu taşıyacaksın, boşaltacaksın der. Ve o çocuk battıkları için kendini suçlayarak kova kova suyu boşaltır. Sürekli kürek çeker durur. Ama bu sadece ebeveyn ve çocuk arasında olmaz. Tüm aile bu oyuna dahil olur. Diğer kardeşler ki onlardan birine altın çocuk denir, sistemin güvenli tarafında kalmak için size sırt çevirir. "Yine ne yaptın?" diye sorarlar. Anneniz size bağırırken babanız sessizce televizyon izler. Dedeler, nineler, hatta komşular bile o etiketi kabullenmiş gibidir. "Ah, o çocuk zaten hep problemli." derler. Buna aile mobbingi diyoruz. Herkes tek bir hedefe saldırır. Çünkü bilirler ki eğer o hedef yoksa narsistin öfkesi diğerlerine dönecektir. Bir kurtla kuzu hikayesi gibi değildir bu. Burası koyun sürüsünün bir kuzuyu kurdun önüne itmesidir. Çünkü kurt doymazsa sıra onlara gelecektir. Ve işte siz o kuzu olursunuz. Size söylenen şeyler, senin yüzünden evliliğimiz bozuldu. Kardeşin şunu yaptı, sen niye bunu yapmıyorsun? Keşke sen hiç doğmasaydın gibi bir takım tuhaf şeylerdir. Bunlar yalnızca sözler değil. Bunlar ruhunuza kazınan dövmelerdir. Ve en korkunç yanı bu dövmeleri siz kendinize kazınmış gibi hissedersiniz. Belki gerçekten benim hatam dersiniz. Belki daha çok çalışırsam, daha uslu bir çocuk olursam, onları gururlandırırsam beni severler ama sevmezler. Çünkü mesele sizin ne yaptığınız ya da yapmadığınız değildir. Mesele onların size ne yüklemeye çalıştığıdır. Peki neden kardeşim değil de ben? Bazen cevap şaşırtıcı derecede basittir. Çünkü çok dürüsttünüz. Evin içindeki sahte barışı bozdunuz. Anne üzgün görünüyor dediniz ve herkes size sus dedi. Belki fiziksel olarak ideale uymuyordunuz. Narsisistik ebeveynler çocuklarını birer vitrin objesi gibi görürler. Eğer siz o vitrine yakışmıyorsanız suçlu olursunuz. Ya da belki de çok basit nedenlerden dolayı. Diğer ebeveyne benziyordunuz. Örneğin boşanmış bir narsistik annenin eski eşine benzeyen çocuğunu sevmesi gerçekten zordur. Çünkü o çocuk narsistin reddedilme acısını ona sürekli olarak hatırlatır. Sizi seçti çünkü içsel sistemleri için bir düşman lazımdı ve siz bir anda o düşman oldunuz. Bu çocuklar büyüdüklerinde o etiket onları terk etmez.
30 yaşındasınız, kendi hayatınızı kurmuşsunuz, belki binlerce kilometre ötede yaşıyorsunuz ama telefon çaldığında yine aynı kalp çarpıntısını hissedersiniz. Çünkü bilirsiniz ki yine bir şey bulmuştur sizi suçlayacak. Yine siz günah keçisi ilan edileceksinizdir. Kafanızın içinde bir ses vardır ve sürekli sizinle konuşur. Yeterince iyi değilsin. Başkalarını hayal kırıklığına uğratıyorsun. Sen bir hatasın. Bu ses sizin sesiniz değildir. Bu onların sesidir. Ama yıllarca tekrarlandığı için artık kendi sesinizden bile ayırt edemezsiniz onu. Ve en tehlikelisi de bir gün romantik bir ilişkiye başlarsınız. Karşınızdaki insan size haykırır, suçlar, küçümser ama siz ayrılamazsınız. Çünkü beyin garip bir şey yapmıştır. Acıyı sevgi olarak kodlamıştır. İlk ev deneyiminizde sevgi hep acıyla geliyordu. Şimdi de acısız sevgi size sahte geliyor. İşte buna travma bağı diyoruz. Bir zehri içmeniz gerektiğine inanmanız gibi bir şeydir bu. Çünkü temiz suyu hiç tatmamışsınız ki. Bazıları o acıyı unutmak için maddelere sarılır. Alkol, sigara, ilaç, yeme bozukluğu gibi şeyler çıkar. Çünkü kendi bedeninizi de cezalandırmaya devam edersiniz. Belki yeterince acı çekersem sonunda sevilmeyi hak ederim diye düşünürsünüz. Narsisistik aile tiyatrosunda en büyük bedeli ödeyen ama aynı zamanda en büyük özgürlüğe erişme potansiyeli de olan kişi kimdir? İlginç ama günah keçisidir. Çünkü o altın çocuk, yani mükemmel, övülen, göklere çıkarılan çocuk aslında bir köle rolündedir. Altın yaldızlı zincirlerle bağlı olan bir köledir. O ebeveynin kuklası olmuştur. Onun her hareketi, her kararı annem ya da babam ne der sorusuyla kilitlenmiştir. O sistem olmadan var olamaz. O ağacın dalıdır ve ağaç kesildiğinde dal da kurur. Ama günah keçisi dışarı fırlatılır. Hiçbir zaman sisteme dahil olmaz. Ve bu talihsizlik gibi görünse de aslında bir mucizedir. Çünkü dışarıda olmak çıkış kapısına da yakın olmak demektir. Peki bu özgürlüğü nasıl kazanacaksınız? En büyük tuzak belki bir gün değişirler umudu taşımaktır. Hayır, maalesef kolay kolay değişmeyecekler. Narsisistik bir ebeveyn sihirli bir doğum günü kutlamasından sonra size sarılıp "Özür dilerim evladım. Sana çok haksızlık ettim." demeyecektir. Bu umut sizi onlara bağlayan görünmez bir zincirdir. O zinciri gevşetmelisiniz. Bir kaktüsü size portakal verecek diye her gün suluyorsunuz ama kaktüs asla portakal vermez. Gerçeği kabul etmek, bahçenizi terk edip asıl meyve bahçesine gitmek demektir. İstatistikler çok net. Günah keçileri genellikle evden ilk ayrılan çocuklar olur. Başka şehirlere, başka ülkelere taşınırlar ve onların arkasından ne söylenir? Kaçtı gitti. Bırakın desinler. Çünkü siz kaçmıyorsunuz. Siz kendi hayatınızı inşa ediyorsunuz. Mesafe fiziksel bir duvar gibidir. Evet, telefonla hala ulaşabilirler ama sizi sofra başında artık aşağılayamazlar. Gri bir kaya gibi olun bu yüzden. Bir taş gibi, ilgisiz, tepkisiz, sizi suçladıklarında anladım deyin ve başka hiçbir şey eklemeyin. Duygusal bir yakıt vermeyin. Çünkü narsistler duygusal tepkiyle beslenirler ve asla yüzleştirme oyununa da gelmeyin. Gidip onlara siz bir narsistsiniz, bana bunu yaptığınız gibi şeyler söylemeyin. Bunlar hiçbir işe yaramaz. Çünkü onlar sizin gerçekliğinizi asla kabul etmeyeceklerdir. Sen delisin, uyduruyorsun, çok hassassın gibi şeyler söyleyecekler. Bu çamurlu bir gölete taş atmak gibidir. Sıçrayan çamur sadece sizi kirletir. Onları değiştirmeye çalışmayın. Sadece sağlıklı sınırlar çizin yeter. Eğer hayatınız boyunca ailenizin bir sorunu, bir virüsü olarak görüldüyseniz, emin olun çoğunlukla o yük sizin değildi. Kendinize artık günah keçisi demeyin. Çıkış kapısına en yakın yerde duruyorsunuz. Şimdi size asla verilmeyen onayı, sevgiyi, saygıyı kendi kurduğunuz bu yeni dünyada kendi kendinize verin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.